Merhaba. Masanın üzeri adeta bir JRPG hazinesi gibi. Yepyeni The Legend of Heroes, Trails Beyond the Horizon hakkında topladığın bir yığın inceleme, hararetli Reddit tartışmaları ve saatlerce süren detaylı bir video analizi önümüzde duruyor. Evet, resmen bir dağ gibi. Görevimiz de belli. 15 Ocak'ta çıkan bu devasa oyunun içindeki cevherleri ayıklamak, kimler için bir hazine, kimler için bir tuzak olduğunu anlamak ve ilk tepkilerin nabzını şöyle bir tutmak. Kesinlikle. Karşımızda 20 yılı aşkın bir süredir devam eden bir efsanenin, yani 13. ana oyunu var. Kaynakları okurken ortaya çıkan çok ilginç bir çelişki var. Nedir o? Neredeyse herkes, oyunun bazı yönleriyle serinin mutlak zirve noktası olduğunu söylerken, aynı zamanda seriye yeni başlayacaklar için bugüne kadarki en acımasız oyun olduğu konusunda da hemfikir. Vay canına, hem zirve hem en acımasız. Geçiyor. Evet, ana tema bu. İnsanlık tarihinde ilk defa uzaya insanlı bir roket göndermeye hazırlanıyorlar ve bütün ülke bu tarihi anın heyecanıyla çalkalanıyor. Ama tabii bu bir Trails oyunu, yani bu parlak yüzeyin altında kesinlikle karanlık bir şeyler dönüyordur, değil mi? Hem de nasıl? İşte tam bu noktada serinin takipçilerinin çok iyi bildiği o meşhur kehanet yeniden su yüzüne çıkıyor. Profesör Epstein'ın 120x yılında dünyanın sonuna geleceğine dair öngörüsü, Ah, o meşhur kehanet. bütün kaynaklar bu görkemli uzay programının bir şekilde bu karanlık kehanetle derinden bağlantılı olduğunu ve hikayenin ana gizeminin bu olduğunu işaret ediyor. Yani bir yanda insanlığın yıldızlara uzanma hayali, diğer yanda dünyanın sonu kehaneti, müthiş bir zıtlık. Aynen öyle. Ve anladığım kadarıyla bu gizemi çözmeye çalışan tek bir kahramanımız da yok. Yapısal olarak hani o bir önceki ara oyun vardı ya, Trails into Reverie. Evet, ona çok benziyor. Hikaye, 3 farklı ana karakter ve onların grupları arasında gidip geliyor. Bu da bize olaya 3 farklı pencereden bakma şansı veriyor. Sanırım kaynakların hemfikir olduğu ana odak, önceki iki oyunun da kahramanı olan Van Arkwright ve onun Arkwright Çözüm Ofisi ekibi, değil mi? Aynen öyle. Onlar hikayenin tam merkezinde, bu uzay programının ve arkasındaki komplonun peşindeler. Peki diğerleri kim? İkinci grup ise serinin gediklilerinden adeta bir rock yıldızı gibi geri dönen Ryan Schwarzer ve yanında Krav, Altina, Renly gibi çok sevilen karakterlerin olduğu ekip. Klasik sınıf 7 yani. Onların hikayesi bir video analizine göre biraz daha askeri ve teknolojik bir tonda ilerliyor. Yeni geliştirilen Excalibur XT adında bir zırhlı aracın testleri ve eğitimi üzerine yoğunlaşmışlar. Bir dakika, üçüncü grup gerçekten şaşırtıcı. Trails in the Sky serisinden tanıdığımız neredeyse efsaneleşmiş bir karakter olan Kevin Graham liderliğinde bir ekip. Evet, bu büyük bir sürpriz. Yanında da Reverie oyunundan tanıdığımız Rufus, Nadia ve Swin gibi ilginç bir karma var. Bu üç grubun aynı oyunda olması bile başlı başına bir olay. Peki kaynaklar ne diyor, bu üç hikaye birbiriyle ne kadar iç içe? Bu yapı oyunun akıcılığını bozmuyor mu? İşte burası çok kritik. Kaynakların altını çizdiği en önemli detaylardan biri şu: bu üç grup oyunun neredeyse %80'lik kısmında birbirinden tamamen kopuk ve ayrı hikayeler yaşıyor. Yani bir araya gelmiyorlar mı pek? Geldikleri anlar çok nadir ve çok etkili. Bazı oyuncular bunun hikayeyi biraz parçalı hissettirdiğini söylese de genel kanı bu yapının asıl amacının farklı bir şey olduğu yönünde. Ne gibi? Bu geliştirici Falcom'un artık serinin büyük finaline, yani o beklenen son oyuna doğru bütün taşları bir araya getirdiğinin en net sinyali. Bir eleştirmen bunu Avengers Endgame'den önceki filmlerin hissi olarak tanımlamış. Harika bir benzetme. Herkes kendi filminde finale hazırlanıyor. Tam olarak bu. Bu durum seriyi yıllardır takip edenler için inanılmaz bir heyecan yaratırken, yeni bir oyuncu için de ben bu insanların hiçbirini tanımıyorum dedirten aşılmaz bir duvar örüyor. Bu duvar meselesi beni en can alıcı soruya getiriyor. Neredeyse bütün Reddit başlıklarında her incelemenin altında sorulan o meşhur soru. Bu kadar heyecan verici karakter bir araya gelmişken ben de seriyi buradan başlasam olmaz mı? Ah,
Evet, o kaçınılmaz soru. Bu oyun seriye ilk adımı atmak için doğru bir yer mi? Cevabı hiç dolandırmadan net bir şekilde verelim. Kesinlikle ve katiyen hayır. Bu kadar net yani. Bu konuda bütün kaynaklar bir tane bile istisna olmadan aynı şeyi söylüyor. Trails Beyond the Horizon, yeni başlayan bir oyuncu için adeta saatte 200 kilometre hızla betondan bir duvara çarpmak gibi. O kadar kötü mü? Bir video analizcisi buna çok güzel bir isim takmış. JRPG doktorası. Bu oyunu oynamadan önce adeta bir tez hazırlaman gerekiyor. JRPG doktorası mı? Harika tabir. İncelemecilerin hazırladığı zorunlu dersler listesini görünce ben de aynısını düşündüm. Şaka değil, en azından. Dur bakayım, Trails in the Sky üçlemesi. Yani 3 oyun. Evet, sonra Trails of Cold Steel serisinin tamamı, yani 4 oyun daha ve tabii ki bu oyunun hemen öncesini anlatan 2 Daybreak oyununu oynaman şiddetle tavsiye ediliyor. Hatta ana karakterlerden biri Rufus olduğu için Reverie'yi de bu listeye ekliyorlar. Bu neredeyse 10 oyunluk, binlerce saatlik bir ön hazırlık demek. Bu bir oyuna başlamak değil, resmen bir yaşam tarzı değişikliği. Kesinlikle. Bu ödevin neden bu kadar önemli olduğunu açıklamak lazım. Hikaye, geçmiş onca oyunda yaşanan olaylara, karakterlerin 10 yıllık geçmişi olan karmaşık ilişkilerine, dünya siyasetine, ekonomik dengelere Her şeye yani. ve Orbital teknolojinin gelişimine o kadar derinden bağlı ki bu bilgi birikimi olmadan oyunda geçen bir diyaloğu, bir bakışmayı, hatta bir sessizlik anını bile anlamak imkansıza yakın. Birine bakıyor ve oyun senin bu bakışın ardındaki ağırlığı anlamak için 8 oyun önce yaşanmış bir olayı hatırlamanı bekliyor. Anlatabildim mi? Bu yüzden kaynakların vardığı sonuç çok net. Bu oyun seriyi yıllardır bir pembe dizi gibi takip eden, bu orbital trene çoktan binmiş sadık hayranlar için yapılmış. Onlar için bu durum bir kusur değil, aksine bir ödül yani. Aynen, onca yıllık bağlılıklarının en büyük ödülü. Peki hikayenin bu ezici yoğunluğunu ve sadece fanlara özel yapısını bir kenara bırakalım. Çünkü ilginç bir şekilde okuduğum her kaynak bu durumun tam zıddı bir noktada birleşiyor ve tek bir ağızdan övgüler yağdırıyor. Evet, evet. Hatta serinin zirvesi diyorlar. Savaş sisteminden bahsediyorum. Nedir bu sistemi bu kadar özel kılan? Bu kadar iddialı bir lafın altını neyle dolduruyorlar? Bu iddialı lafın altı gerçekten de çok dolu. Sistem son 2 oyundan tanıdığımız hibrit yapıyı koruyor. Yani gerçek zamanlı aksiyonla hani o saha savaşları dedikleri. Ve stratejik sıra tabanlı savaşlar, komuta savaşları. Aynen. İkisi arasında pürüzsüzce geçiş yapabiliyorsun. Ama bu sefer geliştiriciler oyuncu geri bildirimlerini o kadar dikkatli dinlemiş ki sisteme adeta bir elmas gibi yontmuşlar. Evet. Mesela o küçük ama hayat kurtaran, hayat kalitesi iyileştirmesi. Bu Reddit'te en çok konuşulan konulardan biriydi. Önceki oyunda, gerçek zamanlı savaşta, kusursuz kaçınma yaptıktan sonra Evet, o mesele. bir takip saldırısı için başka bir karakteri çağırdığında kontrol otomatik olarak o yeni karaktere geçiyordu. Bir kullanıcı bu yüzden en kritik anlarda kombolarını kaçırdığını ve bunun akışı mahvettiğini yazmış. Demek ki geliştiriciler bu geri bildirimi ciddiye almış, artık karakterin saldırısını yapıyor ve sen kendi karakterini kontrol etmeye devam ediyorsun. Bu küçük bir detay gibi ama savaşın akıcılığını inanılmaz arttırıyor. Kesinlikle. Burası çok ilginçleşiyor çünkü sadece düzeltmelerle kalmamışlar, gerçek zamanlı savaşa 2 de devrimsel yenilik eklemişler. Birincisi Zok mekaniği, Zak diye telaffuz ediliyor. Zok, peki nedir bu? R3 tuşuna basılı tuttuğunda etrafındaki bir alanda zamanı 5 saniyeliğine yavaşlatıyorsun. Bu, düşmanların arasına dalıp onların kırma göstergesine odaklanarak müthiş bir hasar vermeni sağlıyor. Adeta kendi bullet time anını yaratıyorsun. Oo, bu çok iyiymiş. İkincisi neydi? İkincisi de uyanışlar, awakenings. Bu Van'ın meşhur Grendel formu gibi bazı karakterlere özel güçlendirmelerin yeniden elden geçirilmiş ve tüm ana karakterlere yayılmış hali gibi. Yani bir nevi canavar moduna geçmek gibi. Tam olarak öyle, aktifleştiğinde saldırı gücün, hızın tavan yapıyor ve sürekli can yeniliyorsun. Kaynaklar bunun en zorlu savaşların seyrini tek başına değiştirebilen bir mekanik olduğunu söylüyor. Peki sıra tabanlı savaşlar, orada durum ne? Sıra tabanlı savaşlar da bu yeniliklerden nasibini almış. Hatta orası daha da derinleşmiş.
İlk ve en önemli değişiklik, Falcom zorluğu gözle görülür şekilde arttırmış. Oyuncuların oyun çok kolay şikayetlerini duymuşlar sonunda. Bir video analizinde gördüğüm çok çarpıcı bir örnek var. Oyuncu partisine mümkün olan tüm güçlendirmeleri yapmış ve %90 hasar azaltma sağlamış. %90 çok yüksek bir rakam. Buna rağmen boss olmayan sıradan bir düşman tek bir yetenekle partideki bir karaktere 2000 hasar vurabiliyor. Vay canına. %90 hasar azaltmaya rağmen 2000 hasar mı? Yani artık en iyi ekipmanı kuşan, saldırı tuşuna bas, kazan mantığı tamamen bitmiş anlaşılan. Bitmiş, evet. Strateji kurmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Stratejiyi başka ne derinleştiriyor? Bir diğer yenilik de şart komandları. Bu Cold Steel serisindeki Brave Orders sistemini bilenlere çok tanıdık gelecek. Sıra tabanlı savaş sırasında kendi sıranı kullanmadan bir düğmeye basarak tüm partiye anlık güçlendirmeler sağlayabiliyorsun. Örnek verebilir misin? Tabii, mesela herkesin fiziksel hasarı %50 artsın veya gelen büyü hasarı 2 tur boyunca %70 azalsın gibi komutlar verebiliyorsun. Bu, savaşın gidişatını anında değiştirmeni sağlıyor. Bir de Blitz adında yeni bir sıra bonusu eklenmiş. Sıra sana geldiğinde bu bonus aktifse, yedekte bekleyen bir karakter savaşı atlayıp fazladan bir saldırı yapıp geri dönüyor. Evet, bu da harika bir detay. O en güçlü özel saldırısını kullanmasıyla ilgili Evet, bu önemli bir uyarı. Normalde bir karakter S-Craft kullandıktan sonra birkaç tur beklemesi gerekir. Ancak bu hata yüzünden uyanış modundayken S-Craft kullanan bazı karakterler, mesela kim? örneğin Judith, tam 9 tura kadar uzayabilen bir bekleme süresine giriyor. Bu, savaşın en kritik anında en güçlü karakterini kaybetmek demek. 9 tur mu? Bu resmen savaşı kaybetmek demek. Umalım ki bu bir güncellemeyle en kısa zamanda düzeltilir çünkü sistemin geneline yakışmayan bir pürüz. Bu savaş sistemi gerçekten de serinin zirvesi gibi duruyor ama ilginç bir şekilde kaynakların neredeyse hepsi bu kadar parlak bir mekaniğin oyunun en çok eleştirilen yönüyle tam bir tezat oluşturduğunu söylüyor. Hikayenin temposu. Evet, bu oyunun en büyük ikilemi bu. Bir yanda adrenalin dolu, hızlı ve akıcı bir savaş sistemi, diğer yanda ise bir salyangoz hızında ilerlediği söylenen bir ana hikaye var. Özellikle başlangıcı için mi geçerli bu? Aynen. Birçok inceleme, 2 saatten uzun süren ve neredeyse tamamen diyalog ve kendini tekrar eden gezintilerden oluşan bir giriş bölümünden bahsediyor. Bir eleştirmen esprili bir dille, oyunun ilk 2 saatinde karakterimden çok ben konuştum, boğazım ağrıdı diye yazmış. Bu durum özellikle serinin bir önceki oyunu Daybreak 2'nin de tempo sorunları nedeniyle karışık tepkiler aldığını düşününce daha da ilginçleşiyor. Kesinlikle. Oyuncular daha olay odaklı bir başlangıç beklerken yine uzun diyaloglara boğulmuşlar anlaşılan. Peki neden böyle? Bu durumu analiz ettiğimizde oyunun bir sonuç sunmaktan çok gelecekteki büyük finale zemin hazırlayan devasa bir kurulum oyunu gibi hissettirdiği sonucuna varıyoruz. Her şey bir sonraki oyuna hazırlık niteliğinde. Bu durum, serinin dünyasında kaybolmayı, her bir NPC'nin son dedikodusunu dinlemeyi seven en sadık hayranlar için bir sorun olmayabilir, anlıyorum. Bir hayal kırıklığı yarattığı aşikar. Neyse ki bu yavaşlıktan bunalanlar için bir can simidi, bir kaçış yolu var. Grimgarten adlı yan içerik. Evet, Grimgarten. Bu mod, önceki oyundaki Marshengarten'ın çok daha geliştirilmiş bir versiyonu. Rastgele oluşturulmuş zindanlardan oluşuyor ve anladığım kadarıyla çok daha fazlasını sunuyor. Ne gibi fazlalıkları var? Çok daha fazlasını. Bu mod aşırı önemli çünkü yavaş ilerleyen ana hikayeden sıkıldığında tamamen savaşa odaklanmak, yeni öğrendiğin mekanikleri denemek, karakterlerini geliştirmek ve en güzeli, Nedir en güzeli? normalde hikaye gereği asla bir araya gelmeyecek karakterleri aynı takımda denemek için harika bir alternatif sunuyor. Sadece bir zindan değil, ana hikayenin yavaşlığından bunalan oyuncu için adeta bir vaha. Ve tabii ki normalde asla bir araya gelmeyecek karakterleri aynı takımda deneme fantazisini gerçekleştirmek için. Ryan ile Kevin'ı aynı partiye koyup neler yapabileceklerini görmek isteyenler için birebir. Kesinlikle.
Üstelik kaynaklar bu zindanlarda ana hikayedeki bazı boşlukları dolduran, karakterlerin geçmişine ışık tutan özel anı sahnelerinin de bulunduğunu söylüyor. Aynen öyle. Yani sadece savaşmak için değil, hikayeyi tamamlamak için de önemli bir yer. Sadece bir grind alanı değil, aynı zamanda hikayeyi zenginleştiren, tamamlayıcı bir parça. Peki, gelelim teknik meselelere. Bu kadar devasa bir oyun farklı platformlarda nasıl bir performans sergiliyor? Özellikle Nintendo'nun yeni konsolu Switch 2 versiyonu hakkında çok olumlu yorumlar var. Evet, incelemeler oyunun çok akıcı ve sorunsuz çalıştığını, görüntü kalitesinin keskin olduğunu belirtiyor. Ve en önemlisi, O minicik yazı tipi sorunu. nihayet düzeltilmiş, o yazıları okumak için büyüteçle oynamaktan kurtuluyoruz yani. Ama asıl büyük övgüyü PC versiyonu alıyor. Öyle mi? Bir Yaşa 3 adlı ekip tarafından yapılan PC portu için kaynaklar, yılın en iyi PC portlarından biri olmaya aday gibi çok iddialı ifadeler kullanıyor. HDR desteği, ultra geniş ekran uyumluluğu, oyun hızını 4 kata kadar artırabilen bir turbo modu. Sayısız detaylı grafik ayarı. Aynen, Steam Deck performansı da mükemmel olarak tanımlanıyor. Bu baştan sanma bir port değil, adeta bir aşk mektubu gibi hazırlanmış. İşte tam burada ilginç bir çelişki daha ortaya çıkıyor. Madem teknik olarak bu kadar özenli bir port var, neden bazı Reddit başlıklarında oyunun eski göründüğüne dair yorumlar okudum? Burada bir gariplik yok mu? Bu çok yerinde bir soru ve oyunun bir başka ikilemini ortaya koyuyor. Sorun portun kalitesinde değil, port yapılan oyunun temelindeki görsel teknolojide. Yani motor eski kalıyor. Aynen. Oyunun genel grafikleri, karakter modelleri ve özellikle çevre tasarımları çok daha yeni bir motorla sıfırdan yapılan Trails in the Sky First Chapter yeniden yapımıyla kıyaslandığında biraz eski ve kaba görünebiliyor. Anladım. Bir yanda 4K, HDR gibi modern özellikler, diğer yanda PlayStation 3 dönemi gibi duran modellemeler. Tam olarak bu. Bu, serinin çok uzun geliştirme döngüsünün ve yıllardır aynı temel motoru kullanmasının bir sonucu maalesef. Anladım. Yani elimizde şöyle bir paket var. Savaş mekanikleri bir şaheser, teknik performansı özellikle PC'de neredeyse kusursuz ama bu paketin içinde sadece serinin en sadık müdavimlerinin sabredebileceği yavaşlıkta bir hikaye ve yine bir hazırlık maçı hissi var. Aslında kaynakların vardığı sonuç tam olarak şu. Eğer bu oyunu satın almayı düşünüyorsan, kendine sorman gereken soru iyi bir oyun mu değil, ben bu evrenin neresindeyim olmalı. Çok doğru bir yaklaşım. Şey ifade etmeyecektir. Hiçbir şey. Ama eğer o dizinin sıkı bir takipçisiysen bu bölüm senin için paha biçilmez olacak. Bu harika bir özet. Peki, dinleyicimizi uğurlarken onu üzerinde düşüneceği son bir bilgi kırıntısıyla baş başa bırakalım? Bırakalım çünkü bu sadece bir kırıntı değil, adeta bir bomba. Meraklandım. Bütün kaynaklar, istisnasız hepsi, oyunun serinin tarihindeki en büyük, en akıl almaz ve en şok edici cliffhanger, yani merak uyandıran son ile bittiği konusunda birleşiyor. Cold Steel 3'ün sonundan bile daha mı şok edici? Onunla kıyaslırmaya red. Ve serinin bütününü yeniden anlamlandıracak sismik etkilere sahip olduğunu belirtiyorlar. Dolayısıyla asıl soru artık sadece bu oyunun iyi olup olmadığı değil, Asıl soru ne peki? İlk soru şu. Hayranlar bu devasa düğümün çözümünü öğrenmek için daha ne kadar beklemek zorunda kalacak? Ve ikincisi, böylesine sarsıcı bir finalden sonra o çözüm ne olabilir?